Gerçek suç türü tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken kurgusal dramatizasyonlar da popülerlik açısından zirveye ulaştı. Yeni bir çılgın belgesel dizisinin internette susebili sohbetlerine dönüşmediği neredeyse hiçbir ay yok ve çoğu yayıncı ana akım ilginin devam etmesinden yararlanmak için senaryolu yeniden anlatımlara yeşil ışık yaktı. Bu yıl Amanda Knox'tan Natalia Grace'e kadar kötü şöhretli davaları ele alan sınırlı sayıda dizi yayınlandı ve yalnızca Ekim ayında seri katiller Ed Gein ve John Wayne Gacy hakkında senaryolu diziler yayınlandı. Bu projelerden herhangi birinin ne kadar gerçekçi olduğu tartışmalı bir konu gibi görünüyor. Özellikle de izlenme sayıları geldiğinde, ancak en azından Hulu'nun manşetlerden koparılmış bölgeye yaptığı son girişim olan Murdaugh: Death in the Family, alınan tüm sanatsal özgürlükler konusunda açık sözlü. Sorun şu ki, 8 bölüm boyunca ortak yaratıcılar Michael D. Fuller ve Aaron Lee Carr'ın sınırlı serisinin doldurulması gereken birçok önemli boşluğu var ve iyi yazılmış spekülasyonlar hikaye anlatımı perspektifinden yalnızca belirli bir noktaya kadar başarabilir. Murdaugh: Death in the Family'nin başarısına karşı nihayetinde işleyen şey, gerçeğin yerine cilalı, iyi oyuncu kadrosuyla yapılmış herhangi bir dramatizasyonun sohbete katabileceği pek bir şeyin olmamasıdır. Murdaugh: Death in the Family konusu nedir? Güney Carolina'nın Low Country bölgesinde, Murdaugh ailesi nesiller boyu kendilerine bir isim yapmış, bunun yanında hatırı sayılır bir servet, ayrıcalık ve kötü şöhrete sahip olmuşlardır. Alex Murdaugh, şu anda ağabeyi Randy ile birlikte yerel bir hukuk firmasında çalışmaktadır ve babaları Randolph, bir zamanlar ailenin eyalette bir bölge avukatı olarak ününü pekiştirmiş, daha sonra özel muayenehanede çalışmaya başlamıştır. Evde ise Alex'in eşi Maggie, kocası adına görkemli partiler düzenleme geleneği olan tanınmış bir sosyetiktir. İki oğulları Paul ve Buster ise hayatta iki çok farklı yolda yürüyor gibi görünmektedir. Dizi, 2019'da başladığında Buster hukuk fakültesine giderek babasının izinden gitmek istediğine dair her türlü belirtiyi gösterirken, Paul, arkadaşlarıyla parti yapmaktan daha memnun görünmektedir. Hikayenin tamamını bilmeseniz bile, Paul'un aşırı içki içmesinin ve genel olarak sorumsuz davranışlarının nereye varacağı konusunda muhtemelen bilinçli bir tahminde bulunabilirsiniz. Açık denizde bir gece eğlencesi trajediyle sonuçlandığında, ortaya çıkan soruşturma ve Murdaugh ailesinin nihai sorumlunun kim olduğuna dair açık müdahalesi, Love Country'nin en güçlü ailelerinden birinin içindeki daha da karanlık gerçekleri açığa çıkarma tehdidinde bulunan bir dizi olayı tetikler. Murdaugh: Death in the Family'nin oyuncu kadrosu dizinin en büyük kusurunu telafi edemiyor. İlk bakışta, Murdaugh: Death in the Family'nin lehine çalışan bazı yönleri var. Bunların başında etkileyici bir oyuncu kadrosu geliyor. Oyunculuk açısından bakıldığındaysa, bu kadrodaki en büyük isimler, normalde izlemek için yeterli bir sebep olurdu. Ekranda uzun zamandır ilgi çekici bir varlık olan Clark, talihsiz Murdaugh ailesinin reisi rolünde, neredeyse tanınmaz halde. Sesi, canlandırdığı gerçek figürün tiz tonuyla tam olarak uyuşmasa da, uzun zamandır karizma ile karıştırılan itici, gürültülü birinin kişiliğini başarıyla yakalayabiliyor. Clark'ın performansının ilgi çekicilikten sürükleyiciliğe geçiş yaptığı nokta ise, Alex'in tüm yasa dışı faaliyetlerinin onu yakalamaya başladığı zamandır. Avustralya doğumlu aktör, görünüşte kırılma noktasına ulaşan artan bir umutsuzluk duygusunu tasvir etmenin yükünü omuzlamak zorunda ve bunu takdire şayan bir şekilde yapıyor. Benzer bir övgüyü, Maggie'nin hikayesi boyunca içselleştirilmesini tasvir etmede ve neredeyse daha ağır bir yük taşıyan Arquette'e de vermek gerek. Sadece yüz ifadesine dayanarak kafasından neler geçtiğini tam olarak anlamamız için tek bir diyalog kelimesi söylemesine gerek kalmadığı birkaç özellikle çarpıcı an var. İki Murdaugh oğlundan gözle görülür şekilde daha sorunlu olanı Paul olarak, Berchtold'un karmaşık performansı, daha az yetenekli ellerde çok tek düze olabilecek olanı daha da yüceltiyor. Ancak Murdaugh hukuk hanedanlığının en önemli isimlerinden ikisi olan Emmerich ve McRaney, Maggie'nin istifa eden kız kardeşi Marion Proctor rolündeki Succession'dan, J. Smith Cameron veya Alex'in karanlık kuzeni Curtis Eddie Smith rolündeki yeterince değerlendirilmeyen Mark Pellegrino bile, sınırlı serinin en göze çarpan sorununu aşmaya yetmiyor. Murdaugh: Death in the Family, 2021'de ilk yayınlandığında devam eden cinayet davası hakkında sık sık yeni bilgiler veren ve Matney'nin soruşturma çabalarını Brittany Snow tarafından canlandırılan bir versiyonunu anlatıya dahil ederek tasvir etmeye çalışan Mandy Matney'nin Murdaugh Murders podcast'inden ilham alıyor. Ancak Matney'nin yapımcılık kredisi almasına rağmen küçük ekrandaki tasviri, hikayenin geri kalanından büyük ölçüde kopuk görünüyor. Öyle ki, Snow'un sahneleri Murdaugh ailesinin talihsizliğinin hiçbir bölümünü bozmadan tamamen çıkarılabilirdi. 8 bölümlük yayın sezonunun yükselişi,
yeni televizyon programlarının çoğunun iki kamptan birinde sonlanmasına yol açtı. Ya daha karmaşık bir hikaye çok sıkıştırılmış hale geliyor, bu da sezonun genel temposunu etkiliyor, ya da seyrek gerçek vuruşlar çalışma süresi boyunca çok uzatılıyor ve bazı bölümler dolguya daha fazla güvenmek zorunda kalıyor. Murdoch Death in the Family'nin kesinlikle ikinci partide olduğunu anlamak çok uzun sürmüyor. Özellikle bu diziyi izlemek, bu tür gerçek suç hikaye anlatımındaki temel bir kusuru ortaya koyuyor. Özellikle de önceden bildirilenlerin ötesinde ekstrapolasyon yapılabilecek veya genişletilebilecek çok fazla şey olmadığında. Bildiğimiz şekliyle gerçekler yalnızca birkaç dakika sürebilir. Bu da, geri kalanın en iyi ihtimalle melodral, en kötü ihtimalle de çılgın spekülasyonlarla sınırlanmalarla tamamlanması gerektiği anlamına gelir. Ne yazık ki Güney Carolina tarihinin en büyük hukuki davası haline gelecek olan olayın kurbanları aslında kendi adlarına konuşamıyorlar. Ancak Murdoch, Death in the Family'nin ardında bıraktığı temel soru, önceki herhangi bir uyarıya rağmen son anları olacağından önce ağızlarına lafı koymanın daha mı sorumsuzca olduğudur.